Merhaba, bugün size BİM'den aldığım Ören Bayan Tanju iplerle ahududu hırkayı anlatacağım. Hırka 5 parçadan oluşuyor. 1 tane sırt parçası, 2 tane ön parça ve 2 tane kol. Önce sırt parçasını örerek başlayacağız. Sonra 2 ön parçayı öreceğiz. Sonra kolları öreceğiz. Size yetişkin beden ölçü tablosu vereceğim. İsterseniz oraya göre yapabilirsiniz. İsterseniz de severek kullandığınız bir hırkanın ölçülerine göre çalışabilirsiniz. Ben bugün yine o şekilde çalışacağım. Biliyorsunuz çocuklar için altıgen hırka yaparken de çocukların evdeki bir tane hırkasına göre çalışmıştık. Bana yapıp gönderen arkadaşları oldu. Bu daha garanti bir yöntem. Satış yapacaksanız standart beden ölçü tablosuna uyun. Satış yapmayacaksanız, kendinize ya da çocuğunuza yapacaksanız lütfen benim gibi evdeki bir tane hırkanıza göre ilerleyin. Ben bu ipten 3 paket aldım. Bir paketin içinde 3 yumak var. Toplam 9 yumak ip aldım. İpe uygun olarak da 6 milim tığ kullanacağım. Siz evdeki iplerinizi değerlendirebilirsiniz. Çok ince ipler kullanmamaya çalışın ya da ipleriniz çok ince ise 2 kat yaparak kullanabilirsiniz. Ona göre de tığ numaranızı ayarlarsınız. Örgüyü özellikle yeni başlayanlar rahatça anlayabilsin ve çevirilerde düzgün çevrilebilmesi için yavaş yavaş ve tek tek anlatacağım. Anlatım size yavaş gelirse oynatma hızından hızlandırabilirsiniz. Yeni başlayanlar zincir çekmeyi bilmiyor olabilir, ikili trabzan yapmayı bilmiyor olabilir, bitiş yapmayı bilmiyor olabilir. O yüzden lütfen onlarla kendinizi bir tutmayın. Hızlandırarak izleyebilirsiniz. Örgülerinizin fotoğrafını da yine bana Instagram'dan atabilirsiniz. O şekilde birebir ilerleyebiliriz. Bu benim yüksündüğüm bir şey değil. Siz mesajlarınızı atarsınız. Ben gördüğüm an zaten dönüyorum. Beraber ilerliyoruz. Öncelikle işlemimiz beden ölçülerimizi alacağız. Kollar hariç 3 tane parça örmemiz gerekiyor. 1 tane sırt parçası, 2 tane ön parça. Öncelikle biz bu parçaları örmekle başlayacağız ve onları ölçmekle başlıyoruz. Beden genişliğini ölçeceğiz ve sırtı ona göre yapacağız. Öncelikle beden genişliğimizi ölçüyoruz. Benim buradaki hırkanın beden genişliği 56 santim. Ön parçaları ölçeceğim. Zaten ikisi de eşit. Buradaki lastik kısmını ölçmüyorum. Buraları çünkü sonradan öreceğiz. Lastiğe kadar olan kısmı ölçüyorum. 22 santim. Yani ben 56 santimlik bir sırt parçası, 22 santimlik 2 tane de ön parça yapacağım. Sonra biz onları birleştirdiğimizde, zaten diktiğimizde buradaki ense boşluğumuz da oluşmuş olacak. Çocuklar için yapmak isteyen anneler var. Onlar da aynı şekilde ilerliyor. Bu örgü hırka olmak zorunda değil. Dışarıdan aldığınız, mağazalardan aldığınız hırkalar da olabilir. Onlarda da lastik bölümü var. Biliyorsunuz, iliklediğimiz lastik bölümü var. Siz orayı ölçmüyorsunuz. Ön parçalarda lastik kısmını ölçmüyoruz. Şimdi yapacağımız işlem ne? Sırt parçasını ölçtük, ön parçaları ölçtük. Artık sırt parçasından örmeye başlayabiliriz. Satış yapacaksanız da size verdiğim yetişkin beden ölçü tablosuna göre yapabilirsiniz. Mesela M beden yapıyorsunuz. Orada 50 santim ile 56 santim arası M beden görünüyor. Ona göre yapabilirsiniz. Ya da L beden, XH beden, S beden hangisi ise o aralıkta yapabilirsiniz. Siz enseye motifli hırkalarda yaptığımız gibi arkasını beşli yaptığımızda ne yapıyoruz? Bir tane motif kalıyor. 12-13 santimlik bir ense boşluğumuz oluşuyor. 12-13 santimlik bir ense boşluğu oluşturursunuz. Ön parçalarınızı da o şekilde ayarlarsınız. Enseden kalan kısımdan sonra da ön parçalarınızı ayarlarsınız. Şöyle de göstermek istiyorum. İp 100 gram, 120 metre, kalın bir ip ve metresi az. Demek ki yumak sayımız fazla olacak. Sizin buradaki metreniz fazlaysa daha az yumak kullanırsınız. Bana gram soruyorsunuz ama buradaki metre daha önemli. Renk kodu da 001. Dediğim gibi BİM'den aldım. Parçalarımızı zincirin üzerine kuracağız. Önce zincir çekeceğiz. Onun üzerine parçalarımızı örmeye başlayacağız. Benim sırt parçam kaç santimdi? 56 santimdi. Yani 56 santimlik bir uzunluğa ihtiyacım var zincir çekerken. Ama ben onu üst sıralarda ördüğümde zincir daralacak. Benim 56 santimim belki olacak 50-51 santim. Yani beden küçülmüş olacak. O yüzden ne yapıyoruz zincirle başlarken? 6-7 santim kadar daha fazla zincir çekiyoruz. Ben 56 santimlik sırt parçasına ulaşmak için 65 santimlik zincir çekeceğim. Bir bütün örgüyü sökmektense sonrasında kalan 10 tane zinciri sökmek daha kolay. Siz de ne yapıyorsunuz? Kendi evinizde ölçünüz 55 santim mi geldi? 60 santimlik, 65 santimlik zincir çekiyorsunuz. 70 santimlik beden genişliğine mi ihtiyacınız var? 75-80 santimlik zincir çekiyorsunuz.
Buradaki ilk aşamamız öreceğimiz parçanın genişliğinden 5-10 santim fazla zincir çekmek. Zincir çekmeye başlıyorum. Normalde 6 milimle öreceğiz örgümüzü. Siz de kaç milimle örüyorsanız onun bir üstüyle zincirlerinizi çekin, sonradan kasma yapmasın. Zincir çekmek için sivri halka yapar gibi ipi aldım ve döndürdüm. Sivri halkayı da böyle yapıyorum. İpi aldım ve döndürdüm. Halkanın içine 7 milimle girdim. İpi aldım ve ilk zinciri burada kilit yapıyorum. Sonra buradan fazla gelen zincirleri sökeceğiz. 56 santime ulaşmak için 60-65 santimlik zincir çekeceğim. Herhangi bir zincir saymıyoruz burada. Sadece ölçüye ulaşmaya çalışıyoruz. Zincir çekmek için de ipi aldım, ilmekten geçirdim. İpi aldım, ilmekten geçirdim. Sıkı sıkı yapmıyorum. İpi aldım, ilmekten geçirdim. Bir üst sırada rahat etmek için gevşek çekiyorum. İpi aldım, ilmekten geçirdim. Bu şekilde zincir saymadan ölçümüze ulaşıyoruz. Elinize bir tane metre olsun. Metre yoksa zincirlerinizi çekin. Elinizdeki hırkanın genişliğine ölçün. Şu şekilde göstermek istiyorum. İlmekten ipimizi geçirerek zincirlerimizi çekiyoruz. Ta ki istediğimiz ayardan 10 santim fazla olana kadar. 5 santim olur, 10 santim olur. Fazla örüyoruz. Zincirimi ördüm. Herhangi bir sayı saymadım. Böyle esnekliğini alıyorum önce. Sonra zincirimi ölçüyorum. ...66 santim kadar zincir çekmişim. 56 santimlik bir uzunluğa ulaşmam gerekiyordu. 66 santim zincir çektim. Burada artık 7 milimi çıkartıyorum. Ve artık bir üst sırada örgümüzü örmeye başlıyoruz. Bu sırada artık beden genişliğimiz oturmuş olacak. Zincirin ön tarafı V harfi şeklinde görünüyor. Görüyorsunuz. Biz bu ön tarafını değil, ön yüzünü değil, arka tarafını kullanacağız. Arkasındaki kısa çizgileri kullanacağız. Bu şekilde görüyorsunuz. 7 milimle çekmeseydik zaten bu arka noktalara da kolayca girip çıkamazdık. Elinizde başka tığ numarası da olmayabilir. O yüzden gevşek gevşek zincirleri çekiyorsunuz. Şimdi artık örmeye başlıyoruz. Beden genişliğimizi de artık bu sırada ayarlayacağız. Sonra beden genişliğiyle herhangi bir sorunumuz olmayacak. Örgüyü ikili trabzanlarla örüyoruz. Diğer örgülerde de 3 tane zinciri, 1 tane ikili trabzan kabul ediyoruz. Burada da o yüzden 1, 2, 3 tane zinciri atladım. 4. zincirin arka çizgisine 1 tane ikili trabzan yapıyorum. Baştaki 3 zincirde 1 tane ikili trabzan kabul ettik. Sırasıyla ikili trabzan örüyoruz. İkili trabzan içinde tığın başına doladım. Bir sonraki zincirin arkasına girdim. İpi aldım. Tığın üzerinde 3 ilmek var. İkisini birlikte ördüm. Tığın başına doladım. Zincirin arkasına girdim. Tığın üzerinde 3 ilmek var. İkisini birlikte ördüm. Sırasıyla bir bütün zincirlerin artık arka çizgisine batarak ikili trabzan örüyoruz. Bu tığa karışan bir ip, o yüzden elinizi ne kadar gevşek tutarsanız o kadar kolay örersiniz. İkili trabzanlarla bir bütün sırt parçasını örüyorum. Birinci sırada beden genişliğimizi ayarlayacağız. Sonra artık beden genişliğiyle işimiz kalmayacak. Şöyle göstermek istiyorum. 7 milimle çektiğimiz halde görüyorsunuz.
bu şekilde görünüyor. O yüzden sıkı çekmiyoruz. Burada da yapacağımız işlem diğer örgülerde ne yapıyoruz motiflerde? Zincir tepesini açıyoruz. Bu şekilde. Ve düzeltiyoruz. Sıra sonuna kadar ikili trabzanlar yaparak devam ediyorum. Sıra sonunda bedenimizi nasıl ayarlayacağız onu size göstereceğim. Siz de kendi bedeninize göre zincirinizi çektiniz 10 santim fazladan ve sıra sonuna kadar örüyorsunuz. Size benimle aynı örmek isteyenler için trabzan sayılarını da vereceğim tabii ki. S beden, M beden, L beden giyebilir benim yaptığım hırkayı. ...56 santimlik sırt parçasına ihtiyacım vardı. 66 zincir çektim ve üzerine ikili trabzanlar ördüm. Yine ne yapıyorum? Burada parçamı düzeltiyorum. Sıra sonuna kadar ördüm. 66 santimde ördüm. Burada örgümü böyle düzelttim ve önüme alıyorum. Burada sağ taraftan başlayarak ölçüyorum. 56 santim olana kadar şöyle ölçtüm. Örgünün burası 56 santim. Artık buraya kadar söküyorum. Benim fazlasına ihtiyacım yok. O yüzden 56 santime kadar söktüm. Tekrar ölçmek istiyorum. Burada fazladan söktüysem bir iki tane daha örerim. Yine 56 santime ulaşırım. 4 tane fazladan sökmüşüm. Ne yapıyorum? 4 tanesini örüyorum. Burada artık bedenimize göre ayarlıyoruz. Örgünün esnekliğini almayı unutmayın lütfen. Bu birinci sırada bedenimizi ayarlayalım ki sonra bedenle alakalı hiçbir sorunumuz olmayacak. Tamam, 56 santim. Siz de kendiniz ölçtünüz. Evinizde herhangi bir ölçü aleti de olmayabilir. O zaman ne yapıyorsunuz? Bu şekilde parçanızı alın. Hırkanızın üzerine koyun. Hırkanızla aynı olduysa beden genişliğiniz, ördüğünüz parça, o zaman siz de örmeyi bırakırsınız. Buraya kadar sökersiniz. Sonrasında üst sıraları örersiniz. Sonrasında ne yapıyoruz? Bunu en sonda yapabiliriz ama baştan göstermek istiyorum. Buradan zincirinizi kestiniz ve ilmeklerinizi böyle çıkartarak söküyorsunuz. Söküyorsunuz. En son zaten zincire geldiğinizde, sıkıladığınızda yine burada kalmış oluyor. Son zincire kadar o işlemi yapabilirsiniz. Burada şöyle dursun. Belki sonra yine göstermem gerekir. 56 santime ulaştım. Artık benim kaç sıra örersem öreyim yapacağım işlem, ilk sırada kaç tane trabzan ördüysem onu hep üst sıralarda aynı şekilde yapmam. O yüzden trabzan sayısını sayıyorum. Siz de kendinizinkini de sayıyorsunuz. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 59. Baştaki çektiğim 3 zincirle beraber 59 tane ikili trabzanım var. Yani ben 10 sırada örsem, 100 sırada örsem, boyunu ne kadar yaparsam yapayım, ben buradaki 59 tane trabzanı koruyacağım. Artık benim bedenim 56 santimmiş, 55 santimmiş, 70 santimmiş, onlarla uğraşmıyorum. Sadece buradaki trabzan sayısını koruyorum. Beden ayarlama sadece ilk sırada. Üst sıralardaki işlemimiz çok kolay. Sonrasında ne yapıyoruz? Bir üst sıraya çıkmak için 3 tane zincir çekiyoruz. 3 zincir ne demekti? Bir tane ikili trabzan demekti. 3 zinciri çektim. Örgüyü döndürdüm. İkili trabzan için ne yapıyoruz? Tığın başına doladım. İkinci trabzanın üzerinden örmeye devam ediyorum. İkinci trabzanın tepesine girdim. İkisini birlikte ördüm. Sırasıyla
Tüm trabzan tepelerine ikili trabzan yapıyoruz. Buradaki amaç trabzan sayısını korumak artık. Görüntüsü de bu şekilde sıra sonuna kadar ilerliyoruz. Genelde sıra sonlarındaki 3 zincir unutulur. 3 zincirin tepesine batmak unutulur. O yüzden onları unutmuyoruz. Eksik yaparsak parçamız bu şekilde yamulacaktır. Buradan örmeye başladık. 3 zincir çekmiştik en başta. İkinci trabzan tepesinden ikili trabzan yapmaya başladık. Sıra sonuna kadar geldim. Sıra sonuna kadar 58 tane ikili trabzanım oldu. Benim birinci sırada 59 tane ikili trabzanım var. Ne demiştim? Genelde buradaki 3 zincir noktası unutulur. O yüzden burada en başta 3 tane zincir atlamıştık. 3. zincirin içine giriyorum. Bir tane ikili trabzan yapıyorum. Bu 3 zincirlerde bir tane ikili trabzan. Tekrar bir üst sıraya çıkmak için 1, 2, 3 zincir çekiyorum ve örgümü döndürüyorum. Tığın başına doladım. İkinci trabzanın tepesinden örmeye başlıyorum. Örgümüz bu kadar kolay. Örgüde kafanızı karıştırabilecek tek şey beden ayarlamaydı. Onu da zaten fazladan zincir çekerek ve ilk sırada ikili trabzanlarda bedenimizi ayarlayarak oluşturmuş olduk. Bir günde bitireceğiniz bir hırka. Bu şekilde örüyoruz. Size şunu da göstermek istiyorum. Örgümü şöyle düzelttim. İkinci sırayı ölçüyorum. Bu şekilde. Ve yine 56 santim. Biz birinci sırada bedeni ayarladıktan sonra üst sıralarda bedenle, beden genişliğimizle işimiz yok. Sadece trabzan sayımızı koruyacağız. 59 tane trabzan var. 59 tane trabzan örmem gerekiyor. Model hep aynı şekilde devam ettiği için sizi bu şekilde sıkmak istemiyorum. Bir tane de ön parça göstermek istiyorum. Ön parçayı nasıl hazırlayacağız? Aynı mantıkla yapacağız ama pekişsin diye bir tane anlatmak istiyorum. Bu şekilde ikili trabzanlarla devam ettik. En son buradaki 3. zincirin içine de battık ve 59 trabzana tamamladık. Tekrar 3 zincir çekiyorum. İkinci trabzanın üzerinden örmeye devam ediyorum. Bu şekilde isterseniz elinizdeki hırkanın uzunluğuna göre, hırkanın uzunluğunu seviyorsanız ona göre, ya da siz kısa bir hırka mı yapmak istiyorsunuz, daha spor, o zaman boyunu daha kısa tutarsınız. O şekilde size bir tane söğüt motifli hırka göstereceğim. Onun fotoğrafına bakın. Öyle kısa modeller seviyorsanız kısa çalışabilirsiniz. Parçayı örerken omzunuza koyarsınız. Baktınız üzerinize istediğiniz yere kadar geliyor uzunluğu. O zaman örmeyi bırakırsınız. Zaten sırtı kaç sıra ördüysek ön parçaları da o kadar sıra öreceğiz. Sırt parçasını size gösterdim. Burada beden genişliğimizi ayarladık. 9 yumak ip aldım demiştim. Başka bir yumakla ön parçaya başlıyorum. Biz zaten bir tane ön parçayı yaparsak diğerini ona göre yapmak zorundayız. Bir tanesini göstereceğim, o yüzden diğerini ona göre yapacağız. Sırt parçasında benim 59 tane trabzanım vardı. Başlarken ne yapıyoruz? Zincir çekiyoruz ve bunu kilitliyoruz. 7 milimle çekiyorum. Siz elinizde büyük tığ numarası yoksa ne yapıyorsunuz? Daha gevşek gevşek örüyorsunuz. 22 santimlik ön parçaya ulaşmak için ne yapıyorum? 30 santimlik zincir çekeceğim. Fazladan 7, 8 ya da 10 santimlik zincir çekiyorum. Herhangi bir sayı saymıyorum zincir çekerken. Önemli olan ölçü. Sizin ön parçanız 27 santim mi? Siz de 35 santimlik zincir çekersiniz. Bu şekilde 29 santimlik bir zincir çekmişim. Yine esnekliğini alıyorum şu şekilde. Ve 7 milim tığ çıkartıyorum. Burada artık zincirimizi fazladan çektik. Birinci sırada ne yapıyoruz? Beden genişliğimizi ayarlıyoruz. Yani ön parçaların genişliğini ayarlıyoruz. 3 tane zincir bıraktım. 3 zincir bir tane ikili trabzan ediyor. Tığın başına doladım. Örgüyü çevirdim. 4. zincirin
arka çizgisine bir tane ikili trabzan yapıyorum. Sırasıyla örmeye devam ediyorum. Arka çizgilere batarak ikili trabzan yapıyorum. Sıra sonuna kadar örüyorum. Sonra 22 santimi bulacağım ve o 22 santime kadar sökeceğim. Ön parçamı da baştan sona ördüm. 22 santime ulaşmam gerekiyordu. 30 santimlik zincir çekmiştim. Onun üzerine ikili trabzan ördük. Buradaki sırada biz beden genişliğimizi ayarlıyoruz. Ön parçam 22 santim olması gerekiyordu. 22 santim buraya denk geliyor. Demek ki buradan 2, 4, 6, 8 tane ikili trabzan sökeceğim. Daha deminki gibi örmeye başlamadan tekrar bir daha ölçmek istiyorum. Evet, 22 santim. Artık bu 22 santimin üzerine ikili trabzan örmeye başlayabilirim. Onun için de 3 zincir çekiyorum. Arkayı döndürdüm. İkinci ikili trabzandan itibaren örmeye başlıyorum. Sıra sonundaki 3 zincirleri unutmazsak herhangi bir sorun yaşamayız. Burada da kaç tane ikili trabzan var? 2, 4, 6, 8, 10, 16, 18. 24 tane ikili trabzan var. Ön parçada da 24 tane ikili trabzanı koruyacağım. Ben de kendi zevkime göre boyunu uzatacağım. Size sıra sayısını da veririm parçalarım bittiğinde. İster ona göre yaparsınız, isterseniz kendi zevkinize göre boyunu kendiniz ayarlarsınız. Boyu size kalmış. Tekrar 3 zincir göstermek istiyorum. Sonra artık parçalarımızı bitirelim ve birbirine dikelim. ...23 tane ikili trabzan örmüşüm. 24 tane olması gerekiyor zaten. Son zincir noktası kaldı. 3. zincirin içine giriyorum. Ve bir tane ikili trabzan yapıyorum. 24'e tamamlamış oldum. Tekrar 3 zincir çekiyorum. Ve örmeye devam ediyorum. Örgümüz bu kadar kolay. Beden genişliklerinizi, ön parçanızı ayarladıktan sonra örgüde herhangi bir zorluk yok. Burada da içiniz rahat etsin diye ikinci sıranın ölçüsünü göstermek istedim. Burada da gördüğünüz gibi 22 santim. Bu 3. sırada da aynı olacak. 10. sırada da aynı olacak. Siz de artık arka parçanızın genişliğini ölçtünüz. Ön parçanızın genişliğini ölçtünüz lastiğe kadar. Fazladan 10'ar santimlik zincirler çekerek birinci sırada beden genişliğinize göre ikili trabzanları ördünüz. Sonra üst sıralarda örmeye devam ediyorsunuz. Ben 3 parçayı da hazırlayıp sonra size kaç santim ördüğümü söyleyeceğim, kaç sıra ördüğümü söyleyeceğim ve dikme işlemini geçeceğiz. Ben sırt parçasını 30 sıra ördüm. Her 5 sırada bir böyle ilmek belirleyici koydum ki baştan sona sürekli saymak zorunda kalmayayım. Burası 25. sıra. Üzerine 5 sıra daha ördüm. Beden genişliğim de yine 56 santim. Kaçıncı sırada olursam olayım 56 santim olacak. Arka parçayı kaç sıra örüyorsak ön parçaları da o kadar sıra örüyoruz. Yani ben arka parçayı 30 sıra ördüm. Ön parçaları da 30 sıra örmek zorundayım. Çünkü sonrasında dikeceğiz. Karşılıklı sıralar denk gelmesi gerekiyor. Sıra sonuna kadar geldiniz. En son 3. zincirin içine battınız. Yeteri kadar ip bırakıyorum dikmek için. Ve sonrasında ipimi buradan geçirip parçamı bitiriyorum. Sırtta da aynı şekilde yaptım. Ön parçalarda yeteri kadar ip bırakıp kesiyoruz. Ön parçamı da bu şekilde üzerine yerleştirdim. Diğer ön parçayı da yine 22 santim olarak ayarladım. 24 tane ikili trabzan üzerine ördüm. Sıra sonunda en son 3. zincirin içine bir tane ikili trabzan yapıp ipi yeteri kadar bırakıp kestim. Aradaki yaka açıklığı da 13 santim kadar. Motifleri kadar da ne yapıyoruz? Bir tane motif kadar ense boşluk alıyor. Bir tane motifimiz de genellikle 12-13 santim oluyor. Yani standart beden ölçü tablosundan örnek verecek olsam 61 santimlik bir genişliğe ulaşmanız gerekiyor diyelim. Sırt parçasını 61 santim ördünüz ve ön parçaları ayarlamanız gerekiyor. 13 santimlik boşluk bıraktınız. Yani 61 eksi 13 48 ediyor. Ön parçalara ne kalıyor? O zaman 24 santim. 24 santim burası.
24 santim, burası 48. 13 santimde ense boşluğu var. 61 santim etmiş oluyor. Yani ön parçalarınızı ona göre ayarlayabilirsiniz. Satış yapıyorsanız ürünü koyduğunuz satış uygulamasına lütfen bütün detaylarınızı yazın. Sipariş alıyorsanız da kişinin kendi evdeki hırkasının ölçüsünü isteyin. Alabiliyorsanız kendi beden ölçüsünü alın. Ona göre ilerleyebilirsiniz. Boyunu kesinlikle sorun. Koltuk altından bileğe kadarki mesafesini hepsini sorarsınız. Zaten kişi kendine göre istediği için hepsini seve seve verecektir. Şimdi 3 tane parçamızı hazırladık. Siz de kendi ölçülerinize göre parçalarınızı hazırladınız. Artık ilk işimiz omuzlardan dikeceğiz. Parçaları omuzlardan dikeceğiz. Ama ters taraflarından dikeceğiz. Bunlar bizim düz yüzlerimiz. Sırt parçasını ters çeviriyorum. Sırt parçasının arkasını çevirdim. Arkası olduğunu nereden anlayacağım? Buradaki zincir noktası sağda kalacak. Bu şekilde arkasını çevirdim. Ön parçalarını da arkasını çeviriyorum. Yine zincir noktaları sağda kalacak. Bir tanesini buraya koyuyorum. Ve bir tanesini de bu tarafa. Bunlar bizim ters tarafımız. Örgünün karşılıklı güzel yüzleri birbirine bakıyor. Biz böyle örgünün tersinden, iç tarafından dikiş yapacağız. Öncelikle buradaki parçadan dikmeye başlamak istiyorum. Ön parçada ipimizi yeteri kadar bırakmıştık. Plastik bir iğne kullanıyorum. Normal iğne de kullanabilirsiniz. Ben rengi farklı olsun, diktiğim yerler daha net görünsün diye plastik iğne tercih ettim. Bu şekilde. Dikeceğim yeri kendime çeviriyorum. Arka parçadan kalan ip vardı. Öncelikle birleştirmeye başlamadan, dikmeye başlamadan buradaki iki ipi birbirine 2 kere bağladım. Sonrasında bu ipi gizleyebileceğim kadar kesip bırakıyorum. Sonrasında onu gizleyeceğim. Dikerken bu arada da gizleyebilirim. Şöyle daha net göstermek istiyorum. Ön parçada 24 tane ikili trabzan var. Yani 24 tane trabzan tepesi var. Arka parçada da 24 tane ikili trabzan birleştireceğim. Eşit şekilde ilerleyeceğim. Bunun için sırt parçasındaki ilk ikili trabzanın tepesine girdim. Ön parçadaki ilk ikili trabzanın tepesinden çıktım. Burada kalan ipi de gizleyebilirim. İkinci trabzan tepesinden girdim. Karşıdan ikinci trabzan tepesinden çıktım. Bu şekilde trabzan tepelerini iğne ile dikerek birleştiriyoruz. Çok fazla sıkı sıkı yapmıyorum ki üzerimize giydiğimizde böyle orası çukur şekilde görünmesin. Karşılıklı 24 tane ikili trabzan tepesi alacağım. Tüm trabzanların tepesini birleştirdim. Burada en son yine 3 zincirimiz kaldı. Bunu dediğim gibi örerken de unutabiliriz, dikerken de unutmuyoruz. Buradaki 3 zincirde bir tane ikili trabzan. Sırttaki 24. ikili trabzan tepesini aldım. Burada da 3. zincirin tepesini alıyorum. İkisi de zaten V harfi şeklinde görünüyor. Ve son birleştirmemi de yapıyorum. Burada artık ipimi buraya sabitleyebilirim. Burada ipimi kesiyorum. İstersem yine gizleyebilirim ya da lastik örerken bunu gizleyebilirim. Birleşim yerini de şu şekilde göstermek istiyorum. Gayet güzel, sanki örgünün
devamıymış gibi görünüyor. Göze batan herhangi bir yeri yok. Çok sıkı sıkı yapmıyoruz ki buradaki alan boşluk şeklinde görünmesin. Şimdi diğer parçayı da beraber dikmek istiyorum. Burada da güzel yüzleri birbirine bakacak. Ters tarafından dikeceğiz. Bu tarafta fark eden şey ne? O tarafta baştan başlamıştık. Sayması kolaydı. Burada sırtta 24 tane ikili trabzan sayacağız. Denk gelmesi için. Zincirin tepesini unutmuyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 ve 24. 24. ikili trabzan. Sizde de kaç tane ikili trabzan varsa ön parçada, sırtta o kadar sayıyorsunuz. Sonra 24. ikili trabzanın tepesine girdim. Bu tarafta da ilk trabzanın tepesine girdim. Bu şekilde birleştirmeye başlıyorum. Sonra sırasıyla trabzan tepelerini alarak dikiyorum. Burada zincir noktalarına da batıyorum. Ve sıra sonunda bitirmiş oldum dikiş işlemini. Yine burada ipimi sabitleyeceğim. Kalan ipi kesiyorum yeteri kadar ve sonrasında onu da örgünün içinde gizleyeceğim. Koltuk altından itibaren dikmeye başlıyoruz. Koltuk altından itibaren dikmeyi nasıl belirleyeceğiz derseniz, yetişkinler için 21-22 santimlik kol boşluğu yeterli geliyor. Bu şekilde 22 santimi ölçtüm omuzdan itibaren. 22 santimin geldiği yere bir tane işaretleyici taktım. Burada yapmam gereken 22 santim kaç sıra ediyor? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 sıra. Artık arka parçada 22 santim ölçmeme gerek yok. Karşılıklı sırasıyla birleştireceğimizi söylemiştim. O yüzden sırt parçasında da 12 sıra sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12. Burada arka parçada da ön parçada da 12. sıradan itibaren işaretleyiciyle birbirine birleştirdim. 12. sıradan itibaren etek ucuna kadar birleştireceğiz. Bu tarafta ne yaptıysak diğer parçada da aynı şeyi yapacağız. Artık burada herhangi bir ölçüye ihtiyacım yok. Sadece önde ve arkada 12 sıra sayacağım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12. 12'nin dibine işaretleyiciyi taktım. Sırt parçasında da 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12. Burada da 12'nin dibine bu şekilde tığ yerleştirdim ve işaretleyiciyi oraya takıyorum. Yukarıdan aşağıya birleştirmeye başlayabiliriz. Örgümüzün yine tersini çevirdim. Yukarıdan aşağıya 13. sıradan itibaren dikmeye başlayacağız. Bir anda gök gürlemeye, hava kararmaya başladı. O yüzden tüm ışıkları açtım. Size gösterebilmek için de buradaki parçayı diktim. Nasıl görüneceğini görmeniz için. Diktiğimiz parçada bu şekilde görünüyor. Bu tarafta da aynı işlemi yapıyoruz. 12 sıra sırtta ve önde bırakmıştık ve 12. sıranın diplerine işaretleyicimizi takmıştık. Buradan dikmeye başlıyoruz. Tığ ile birleştirecekseniz yine oradan birleştirmeye başlıyorsunuz.
Önemli olan burada 13. sırayı birleştiriyorsam ön parçada, arka parçada da 13. sırayı birleştirmek zorundayım. Bir taraftan 14. sırayı alıp bir taraftan 15. sırayı alamam. O zaman sıra sonunda denk gelmez. Yamuk bir şekilde dikmiş oluruz. Burada işaretleyici taktığım yere giriyorum. Arka parçadan ve ön parçadan işaretleyiciyi çıkartıyorum. Buradan öncelikle ipimi bağlayacağım. Sonrasında bu kalan ipi gizleyebilirim. İstiyorsanız yine aşağıya doğru gizleyebilirsiniz ama ben battığım yerleri size göstermek istiyorum. Bu sefer öyle yapmayacağım. Şu şekilde net görünüyordur inşallah. Zaten 5-6 tane göstereceğim. Etek ucuna kadar aynı şekilde devam edeceğiz. 13. sıradan dikmeye başladım. Karşılıklı trabzanları birbirine dikiyoruz. 14. sıraya geçtim. Her sırada 2 yere batıyorum ve diğer sıraya geçiyorum. 14. sırada 2 tane yere battım trabzanlarda, 15. sıraya geçtim. Siz zincirlerinizi gevşek çekmişsinizdir. Trabzanlarınızı gevşek yapmışsınızdır. Siz de 3 tane yerden birbirine dikebilirsiniz. Önemli olan sayı değil, birleştirmelerde arada boşluk olmaması. Sırasıyla karşılıklı sıraları birbirine birleştiriyoruz ve etek ucuna kadar geliyoruz. 13. sıradan son sıraya kadar, etek ucuna kadar aynı şekilde birleştiriyoruz. Diğer taraftaki gibi birleştirmemiz bu şekilde görünüyor. Karşılıklı trabzanlardan 2 yerinden ya da 3 yerinden battık ve birbirine birleştirdik. Önemli olan aynı sıralara batmak. Şimdi etek ucuna kadar gelelim. Orada artık ipimizi koparalım. Sıra sonuna kadar geldim. İpimi burada artık sabitleyip kesiyorum. Sonrasında ipimi gizleyeceğim. Buradaki zincirleri sökmeyi de tekrar göstermek istiyorum. Burada en başta kilit zinciri yapmıştık. Onu gevşetiyorum. Daha küçük bir tığ numarasıyla. Sonra sırasıyla sökmeye başlıyorum. Son noktaya kadar söktüm. Artık burada kalan ipi gizleyebilirim. Örgüde de ipten kalan, dikişten kalan iplerimiz var. Onları da sonra gizleyeceğiz. Size artık bu şekilde hırkamız yelek formundayken göstermek istiyorum. Özet geçmek istiyorum. En başta ne yaptık? Sırt parçamızı hazırladık. Ölçmüştük. Sırt parçasını ölçtük. Ön parçaları ölçtük. Siz de kendi hırkanızda ölçtünüz. Benim sırt parçam 56 santimdi. 65 santimlik bir zincir çektim. Üzerine 56 santimlik ikili trabzan ördük. Birinci sırada artık ikili trabzanlarımızı ördüğümüzde ölçümüz oluşuyor. Sonrasında da aynı şekilde devam ediyor. Diktiğimiz haliyle de 55,5-56 santimlik bir ölçüye ulaştık. Dikme ile beraber yarım santim kaybedebiliriz. Buradaki ölçümüz de yine 21,5-22 santim. Parçaları 30 sıra örmüştüm. 30 sıra ördüğüm haliyle de boyu 52 santim. Kol boşluklarımızı 22 santim ayarlamıştık. Parçaları hepsini 30 sıra ördüm. Siz de arka parçayı kaç sıra örüyorsanız, kaç sırada istediğiniz uzunluğa geldiyse ön parçaları da o şekilde örüyorsunuz. Biliyorsunuz sırtta 59 tane ikili trabzan vardı. Ön parçalarda da 24 tane ikili trabzan vardı. Yani ön parçalar toplam 48,
Ensede de 11 tane ikil trabzanımız var. Toplam 59 tane ikil trabzanımız var yani. Siz de elinizdeki hırkaya göre değil de standart beden ölçü tablosuna göre ensede böyle bir boşluk bırakıp yapmak istiyorsanız ön parçaları anlattığım gibi yapıyorsunuz. Yani ön parçalardaki trabzan sayısı ve ensedeki trabzan sayısı sırt parçamızdaki trabzan sayımıza denk geliyor. Hırkanın videosu 2 bölüm halinde olacak. İlk bölümde ön parçayı ve sırtları hazırladık ve birbirine diktik. Beden genişliğimizi oluşturduk. Boyumuzu istediğimiz kadar yaptık. İkinci bölümde kolu hazırlayacağız. Diğer kolu beraber hazırlayacağız. Bedenden ikili trabzan geçip artık hırkamızı bitireceğiz. Aklınıza takılan her şeyi sorabilirsiniz. Videonun altına yorum olarak yazabilirsiniz. Lütfen çekinmeyin, bu benim yüksündüğüm bir şey değil. Örgülerinizi fotoğraflı olarak istediğiniz aşamada atın. Çocuklarınızın ya da kendinizin. Size ölçüleriyle ilgili daha detaylı bilgi verebilirim. Birebir daha net bilgi verebilirim. Beraber ilerleyebiliriz. Örgünün bir sonraki videosunda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.